Bugün dünyada yer alan tek Yahudi devleti İsrail. Yahudi diasporası olarak bilinen ve tarih boyunca çok kez sürgün yoluyla başka yerlere taşındılar. M.Ö. 931 tarihinde Birleşik İsrail Krallığı ikiye bölündü. Yehuda Krallığı'nın başına Süleyman peygamberin oğlu Rehoboam geçerken İsrail Krallığı'nın yönetimine Yarovam geçti. Yahudiler Asur, Babil ve Roma İmparatorlukları dönemlerinde sürekli sürgün edildiler. Tarih boyunca tekrardan bir Yahudi devletinin kurulması için Yahudilerin kendileri tarafından, bazen de onlara karşı çıkanlar tarafından ortaya atılan birkaç teklif vardı. Bu videoda İsrail'in başka hangi yerlere sahip olabileceği fikirleri ve onlara önerilen yerlerde neden İsrail'in kurulmadığından bahsedeceğim. İlk olarak 1820 tarihinde Manuel Noah ismindeki bir politikacı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Niagara Nehri'nde yer alan Grand Island'da bir Yahudi anavatanı kurmaya çalıştı. Buraya Ararat şehri adını verdi. Nuh'un gemisinin yattığı yer olan Ağrı Dağı'na atıfta bulunmak istedi. Ayrıca İbranice "Dinle ey İsrail, Tanrımız Rab tek Rab'dir" ve Yahudiler için sığınma şehri yazan bir anıt yaptırdı. Daha sonra Filistin topraklarında bir İsrail devleti kurulmasını savundu. Bir diğer proje olan İngiliz-Uganda programı, Doğu Afrika'nın bir bölümünü Yahudilere vatan olarak verme planıydı. Teklif ilk olarak İngiliz sömürge sekreteri Joseph Chamberlain tarafından 1903'te Theodor Herzl'in Siyonist grubuna yapıldı. Bugünün Kenya'sındaki Mao platosunun 13.000 kilometre karesini teklif etti. Bu topraklar şu anki İsrail devletinin yarısı kadardı. Fikir Siyonist Kongresi'nin İsviçre'deki toplantısında gündeme getirildi ve oylama sonucuyla kabul edildi. Ertesi yıl yaylayı denetlemek için 3 kişilik bir heyet gönderildi. Ancak gözlemciler aslanlar ve yırtıcı hayvanlarla dolu tehlikeli bir ülke buldular. Dahası çok sayıda Masai kabilesinden insan yaşıyordu. Gözlemler sonucu bu proje gerçekleşmedi. Yahudi yerleşimcilerin devlet kurmayı düşündükleri diğer ülke bugünkü Guyana topraklarıydı. Winston Churchill 250.000 kadar Yahudiyi Britanya Guyana'sına yerleştirme olasılığını gündeme getirmişti. Ancak önerisi dönemin başbakanı Neville Chamberlain tarafından reddedildi. 1939'da 2. Dünya Savaşı başlaması sebebiyle bu fikir tamamen rafa kalktı. Bir başka planda faşist lider Benito Mussolini Yahudileri Etiyopya'nın bu bölgesinde kendi kendini yöneten bir Yahudi bölgesine yerleştirmeyi teklif etti. Avrupa ve Filistin'den gelen Yahudiler zaten orada yaşayan Beta İsrail cemaatiyle birlikte yaşayacaktı. Bu devlet İtalya İmparatorluğu'na bağlı olacaktı. O dönemde faşist rejim Etiyopya'daki Beta İsrail Yahudilerine karşı ırksal olarak siyah oldukları için ırkçı tavırlar gösterdi ve bu plan hiçbir zaman uygulanamadı. Nazi Almanyası'nın Madagaskar planı Avrupa'daki Yahudi nüfusunu zorla Madagaskar adasına yerleştirmesi için önerilen bir politikaydı. Mayıs 1940'da Henry Himmler, "Umarım tüm Yahudilerin Afrika'ya veya başka bir koloniye büyük bir göç olasılığı ile Yahudi kavramı tamamen ortadan kalkar" demiştir. Adolf Hitler 4 yıl boyunca yılda 1 milyon Yahudinin Madagaskar adasına yerleştirilmesi çağrısında bulunan bir muhtıra yayınladı. Plan, Almanların 1940'da Britanya Savaşı'nda İngilizleri yenememesi üzerine ertelendi ve uygulanamadı. Japonya'nın da bir Yahudi devleti projesi olduğunu biliyor muydunuz? Bu projeye Fugu Planı ismini vermişlerdi. Yaklaşık 24.000 Yahudi, Japonya'nın daha Yahudi yanlısı tavrını çevreleyen politikaları tarafından doğrudan Japon yönetimi altında yaşayarak Holocaust'tan kaçtı. Ancak 1941'de Üçlü Pakt'ın imzalanması ve diğer olaylar Yahudi devletinin kurulmasını engelledi. Diğer bir plan da Sovyet Rusya planıydı. 1930'da Sovyet Rusya Genel Yürütme Komitesi, Uzak Doğu bölgesi yapısında Birobican Ulusal Bölgesi'nin oluşturulması hakkında kararnamesini kabul etti. Devlet Planlama Komitesi, Birobican Ulusal Bölgesi'ni ayrı bir ekonomik birim olarak değerlendirdi. Joseph Stalin'in ulusal politikasına göre Sovyetler Birliği'ni oluşturan milletlerin her biri sosyalist bir çerçevede kültürel özerklik peşinde koşacakları bir bölge alacaktı. Birobican projesinin önemli hedefinden biri de Sovyet Uzak Doğu'sunda özellikle Çin ile savunması sınır boyunca yerleşimi arttırmaktı. Birobican'ın coğrafyası ve iklimi sertti. Manzara büyük ölçüde bataklıktı ve Yahudiler hayatlarını sıfırdan inşa etmek zorunda kalacaktı. Kısa bir süre sonra 2. Dünya Savaşı Yahudileri doğuya getirme çabalarını aniden sona erdirdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.
Müzik